Burada birçok MCV otomat sigorta var. MCV'ler 1, 2, 3, 4 kutuplu olabilir. Yani her kutbunda kısa devre için manyetik açı, aşırı yük durumu içinde termik açı koruması vardır. Bunu kataloglarda 1P, 2P, 3P ve 4P olarak görürsünüz. Bunun haricinde 1 kutup artı nötr ve 3 kutup artı nötr MCV'lerde mevcut. Peki bunların yapısı nasıl? Kutuplar üzerinde yine manyetik ve termik açılar var. Fakat nötr klemensleri arasında manyetik ya da termik açı yok. Nötr kutbu sadece anahtarlanır. Kataloglarda bunları 1P artı N ya da 3P artı N olarak görürsünüz. Peki tesisatımızda MCV kullanırken kutup sayısını nasıl seçeceğiz? Temel olarak şu açıklamayı yaparak başlayayım. Bazı durumlarda nötr iletkende toprağa göre bir gerilim olur. Bu değer sağlıklı tesisatlarda bir standart maddesi değil ama genel bir kabul olarak 5 voltu geçmez. Ama çeşitli nedenlerle bu gerilim değeri yükselebilir. Hatta dokunma gerilimi olan 50 voltu dahi geçebilir. Bu gerilimin nedeni nötr iletkeninden geçen akımın nötr iletkende oluşturduğu gerilim düşümüdür. Daha önce alternatif akımda faz kavramı videomda bahsettiğim yükleri 3 faza eşit dağıttığınızda aynı asenkron motorlarda olduğu gibi nötr iletkenden akım geçmez. Ama hiçbir zaman bu mükemmel dağıtımı yapamazsınız. Ve akımların vektörel farkı kadar bir akım nötr iletkeninden geçer. Yine nötr iletkenden geçen 3. harmonik akımları videomda osiloskopta gösterdiğim her 3 fazın 3. harmonikleri aynı fazda olduğu için üst üste biner ve bunlar da nötr iletkenden geçer. Harmoniye neden olan yükler, LED, elektronik balastlı aydınlatma, bilgisayar gibi IT cihazları, kesintisiz güç kaynakları, motor sürücüleri gibi yüklerdir. Artık bu yüklerden de günümüzde bol miktarda var. Yoğun harmonikli şebekelerde harmonik kaynaklı nötr akımları faz akımlarına yaklaşmakta, hatta faz akımlarına dahi geçebilmekte. Bir de eskiden kalma bir alışkanlığımız var. Nötr iletken kesitini faz iletken kesitinden 1 ya da 2 boy küçük seçiyoruz. Örneğin fazlar için 120'lik kablo kullanırken nötr için 70'lik kablo kullanılabiliyor. Yani 3x120 artı 70'lik kablo seçilebiliyor. Kablo boyutlandırılması burada dikkat edilmesi gereken bir konu. Belki onu ayrı bir video konusu yaparız. Tabii nötr iletkenini küçük seçtiğimizde kesitini doğal olarak nötr iletkeni üzerindeki gerilim düşümü de artıyor. Yine daha önce yayınladığım nötr kopuğu arızası videomda bahsettiğim gibi nötr iletkeni koptuğunda fazlardan dengesiz geçen akımlar şebekeden kopan yıldız noktası üzerinde tehlikeli değerlerde olabilen gerilimlere neden oluyor. Bir arıza ya da kurulum sırasında enerji altında çalışmamak için sigorta MCV'yi açtınız. Güvende olduğunuzu düşünüyorsunuz ama hiç beklemediğiniz nötr gerilimi size rahatsızlık verebilir, tehlikeye neden olabilir. Sigorta kutup sayısını belirlerken bunu göz önüne almanız gerekli. Bir fazlı tesisatlarda 2 kutuplu, 3 fazlı tesisatlarda 4 kutuplu MCV kullanmak en ideali. Ama maliyet ve pano yer sorunu gibi nedenleriyle olası en güvenli senaryolar üzerinde duralım. Standart evlerde, tesisatlarda faz üzerine bağlanan bir kutuplu MCV kullanılabilir. Genellikle nötr gerilimi, dokunma gerilimi olan 50 voltun çok daha altındadır. Ama bina giriş, ana kolon hattında ya da elektrik dağıtım şalt alanında nötr iletkeni koparsa, bu durumda nötr iletkeninizdeki gerilim bir kutuplu MCV'de burada sizi koruma yapmaz. Bu durumda en azından daire girişindeki MCV'nizin 2P ya da 1P artı N olması gerekir ki bir arıza ya da kurulumda bu MCV'yi açarak müdahale edebilirsiniz. RCD var ise nötr hattını keseceği için RCD'den de açma yapabilirsiniz. En azından RCD'den açma yapın. Ama benim önerim önümüzdeki günlerde videosunu çekeceğim RCBO kullanmanız. Yoğun elektronik devreli aydınlatmalar olan mağazalarda, ofis gibi yerlerde, yine bilgisayar, UPS gibi elektronik yük yoğunluğu olan ofislerde her linyede 2P ya da 1P artı N MCV kullanmanız daha güvenli olacaktır. Çünkü buralarda bir linyede çalışırken diğer linyelerdeki enerjiyi kesemezsiniz. O linyelerde enerji olmak zorunda, tüm alanın elektriğini ne yapamazsınız? Bir linyede çalışırken kesemezsiniz. Peki 1P mi yoksa 1P artı N MCV mi kullanmalıyız?
Bir faz yüklerde faz ve nötr iletkeninden aynı akım geçeceği için 1P artı N MCB kullanabilirsiniz. Bu hem aşırı yük, kısa devre koruması sağlar hem de açma yaptığında nötr hattını keser. Yine tıbbi cihazlara ait beslemelerde nötr hattı kesen MCB'ler kullanılıyor. 2P MCB'ler genellikle DC devrelerde kullanılıyor bunlar. DC gerilimde, AC gerilimde olduğu gibi sıfır geçiş anları olmadığı için kontak açmalarında ark hem daha uzun oluyor hem de daha geç sönümleniyor. O nedenle 2P MCB tercih ediliyor. 3 fazlı tesisatlarda. Eğer nötr iletken kesitiniz faz iletken kesitine eşit ise ve az önce saydığım nedenlerden dolayı nötr akımınız yüklü değilse 3P artı N, hangisi bu? Şu. 3P artı N MCB kullanabilirsiniz. Ama bundan emin olmanız gerekli. Emin olamıyorsanız 4P1 MCB kullanmalısınız. Çünkü faz akımınız normal değerde olsa da, fazlarınız normal akımlarını çekse de nötr akımı faz akım değerini geçebilir. Nötr iletkenindeki aşırı yük korumasız olursa, bunun bir koruması yoksa nötr iletkeninizin zarar görmesiyle bu sonuçlanabilir. Ayrıca UPS jeneratör gibi başka besleme kaynağınız varsa transfer sisteminizde nötr hattında ayırmak için 4P MCB'ler kullanmanız gerekli. Bu videoyu hazırlamadan önce Siemens Schalt kataloğunu inceledim. MCB'lerde çok geniş bir ürün yelpazesi var. Bir önceki videomda bahsettiğim yardımcı ve arıza ihbar kontakları var. Uzaktan açtırma bobin, yine uzaktan açma kapama modülü var. Yani çözümsüz kalmanız mümkün değil. Bu videoda otomat sigortalarda MCB seçerken kutup sayısını belirleme kriterlerini anlattım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.